Netflix'in yeni sezonunu beklerken yaşlandığımız dizisi Stranger Things 4. sezon sonunda çıkıyor. Aslında 2021'in başlarında çıkması planlanan dizi, koronavirüs pandemisinden dolayı 2022'ye kadar uzadı. Dizinin yaratıcısı olan Duffer kardeşler, bu sezonun 2 kısım şeklinde yayınlanacağını ve 5. sezonla birlikte dizinin final yapacağını da onayladı. 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs'ta, 2. kısım ise 1 Temmuz'da seyirciyle buluşacak. Peki dizinin çıkmasına aylar kala 4. sezonda bizi neler bekliyor? Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda ve fotoğraflarda kaçırdığınız detaylar ve sezon ile ilgili teorilerden bahsedeceğim. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Rusya'dan Sevgilerle adı altında adeta hediye mahiyetinde bir teaser geldi ve Hopper'ın ölmediğini öğrendik. İlk teoride Hopper'ın ölümü ekranda hiç gösterilmediği için Upside Down'a geçtiği ve bir şekilde geçmişe zaman yolculuğu yaptığı düşünülüyor. 3. sezonda Geleceğe Dönüş filmine de referans verilmişti hatırlarsanız. Ayrıca Hopper Eleven'a yazdığı duygusal mektubunda zamanı geri almak istediğinden bahsetmişti. Yani bu sahnelerin bize o zaman fark ettiğimizden çok daha fazlasını söylemesi mümkün. Karakteri canlandıran oyuncu David Harbour, Deadline Hollywood dergisine verdiği bir röportajda insanların ondaki bu derin renkleri görmelerine izin vermekten gerçekten heyecan duyuyorum. Çünkü her sezon onun farklı bir yanını görüyoruz. Bu karakteri canlandırmayı seviyorum. Bu sezon biraz daha koyu bir paletle boyandığını düşünüyorum. Ve kendisi hakkında henüz bilmediğimiz gerçekten derin şeyler var demesi, Hopper'ın Ruslar tarafından beyninin yıkanması ve tehdit haline geldiği hayran teorisiyle örtüşüyor gibi görünüyor. Ya Hopper Rus üstündeki Amerikalıysa, hiçbir şey hatırlamayacak kadar işkence gördüyse veya beyni yıkandıysa Eleven ile karşılaştığında hatırlamayabilir ve bu gerçekten yürek burkan bir hikaye olabilir. Ekibin en güçlü müttefiklerinden biri en güçlü düşmanları haline gelirse ve hepsi Hopper'la olan duygusal bağları nedeniyle ona karşı nasıl savaşabilirler ki? Umarım bu teori doğru çıkmaz. Çünkü gerçek anlamda yıkıcı bir hikaye olur. Rus üstündeki Amerikalı ile ilgili bir başka teori ise Murray Bowman oldu. Hepimizin bildiği gibi Murray, Chicago Sun-Times'taki işini abartılı komplo teorileri yüzünden kaybeden eksantrik araştırmacı bir muhabir. Ama ya Ruslar tüm zaman boyunca onu yakından izliyorlarsa? Rusların Murray'i sorgulamak ve Upside Down hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaçırmış olmaları mümkün. Ayrıca 3. sezonun sonuna doğru ortalıkta görünmediğini de belirtmekte fayda var. Sezon için yayınlanan başka bir teaserda Eleven ile aynı olan bir grup çocuğu bir deney tesisinde okul öncesi oyuncaklarla oynamaya çalışırken görüyoruz. Daha sonra çocukları tutsak eden baba dedikleri Dr. Brenner'ı görüyoruz. Sadece Eleven'ın çekimser kalmasıyla birlikte çocukların hepsinin günaydın baba demesi odaya rahatsız edici bir atmosfer veriyor. Sonraki teaser ise Creel House teaserı. 1950'lerde 4 kişilik bir ailenin taşındığı ve rahatsız edici olayların gerçekleştiği evi görüyoruz. Günümüzde ise yani Stranger Things zaman çizelgesi dahilindeki günümüzde bizim ekibin ipuçları aramak için Creel House'a girdiklerini görüyoruz. Ve teaser tavan arasında 1 saatin yakın plan çekimiyle sona eriyor. Ve daha sonra evin Upside Down versiyonunda saat tam 3'ü gösterirken kırılıyor. Bir önceki teaserda deney tesisindeki saatin 3'ü gösteren yakın plan çekimiyle başlıyordu. Saatler arasındaki bu ilginç bağlantı Eleven için özel bir anlam ifade ediyor olabilir. Hawkins laboratuvarında olan bir şeyin Creel House saatindeki bir olayı tetiklediği anlamına gelebilir. Hawkins laboratuvarı tetikleyicisine özellikle Eleven neden olmuş olabilir mi? Muazzam gücü göz önüne alındığında kesinlikle mümkün. Ancak laboratuvar ile Creel House arasındaki bir bağlantı olduğu fikri başka bir teoriyi de ortaya koyuyor. Yeni karakter Victor Creel'in başka bir dünyaya ait varlık tarafından ele geçirilip ailesini öldürdüğü ve daha sonra sakinleştiği görünüyor. Stranger Things'te bu Upside Down'dan bir şey anlamına gelir. Belki de Mind Flayer ya da buna benzer başka bir yaratık, Creel'i ele geçirmek ve onun şiddetli öfkesini ateşlemek için saate bağlı bir yol bulmuştur kendine. Eğer öyle olduysa, tanıtımlardaki 2 saat arasındaki bağlantı, Eleven'ın veya Hawkins laboratuvarındaki başka bir deneyin, deneyleri sırasında Creel House'da portal açtığını gösterebilir. Eleven ilk Demogorgon'un ortaya çıkmasına neden olan ilk portalın nedeniydi. Ancak Stranger Things 4. sezon fragmanları aslında daha önceden bir portal açıldığını da ima ediyor olabilir. Ya da belki de Creel House saati ilk etapta Stranger Things 1. sezon portalına neden olan bir şeyin bir parçasıdır. Saatin asıl önemi gerçek dünya ve Upside Down arasında bir bağlantı görevi görecek olması. Creel ailesine her ne olduysa bu saati iki dünya arasında bir geçit olarak kullanmış olabilirler. Saatlerle ilgili bir başka teori de bu saatlerin dizinin zaman yolculuğu ile uğraşacağına dair ipuçları oldu. Serinin daha önce kapsadığı bölge göz önüne alındığında bu saçma bir varsayım değil. Geçmişte açıklandığı gibi Upside Down esasen bir paralel evren olduğundan zaten uzay zamanın büyük bir çarpıklığıdır.
Bu da Stranger Things'in zaman yolculuğunu tanıtmak için gerekli tüm bilim kurgu temeline zaten sahip olduğunu gösteriyor bir nevi. Bir diğer teori ise orada geçirilen tüm zaman boyunca Upside Down hala büyük ölçüde açıklanamıyor. Ve bu teori korkunç alemin sadece paralel bir boyut olmadığını, bunun yerine portallar aracılığıyla gösterilen dünyanın gelecekteki bir versiyonunun olduğunu, gezegenin gelecekte bu tür bir kıyamet olayı yaşadığını ve ardından gelen çorak arazinin Stranger Things'te görülen ölümcül canavarları doğurduğunu iddia ediyor. İlk 3 sezon sırasıyla 1983, 1984 ve 1985'te gerçekleşti. Bu 4. sezonun büyük olasılıkla 1986'da tarihin en büyük nükleer santral felaketlerinden biri olan Çernobil trajedisiyle aynı yıl gerçekleşeceği göz önüne alındığında Çernobil felaketine değinileceği ve bu felaketin Upside Down deneylerine bağlanacağı da söyleniyor. Teaserları konuştuk. Sezon fragmanına gelecek olursak 4. sezon 3. sezon finalinden 185 gün sonra başlıyor. Tıpkı Mike'ın her gün telsizde onu son gördüğünden beri kaç gün geçtiğini belgeleyen bir mesaj bıraktığı gibi Eleven da gün sayıyor. Eleven'ın okuldaki bir proje için bir ayakkabı kutusundan maket yaptığını görüyoruz. Ayrıntılar önünde Hopper ile Hawkins'teki eski kulübenin olduğunu gösteriyor. Eleven'ın Hopper ile bağlantısı hala güçlü. Bu da onun gerçekten hayatta olduğunu ve Rusya'da hapsedildiğini anlayan kişi olabileceği anlamına geliyor. Will'i ise odasında çizim yaparken görüyoruz. Ne çizdiğini görmüyoruz ama Upside Down ile bağlantısı devam ediyorsa çizimleriyle Hopper'ı bulacak kişi Will de olabilir. Sonrasında dizinin yeni üyesini ve Surfer Boy pizza kamyonetini görüyoruz. Sezonun yeni Scoops Ahoy'u olacak gibi duruyor. Ve sonunda Eleven okula gidiyor. Mike'a yazdığı mektupta okulu sevmeye başladığını ve bir sürü arkadaş edindiğini de söylüyor. Ama işte öyle durmuyor. Rinkomania paten pistine kısa bir bakış atıyoruz. Bu da sezonun yeni Starcourt alışveriş merkezi yerine geçebilir. Daha sonra Joyce'a postadan oyuncak bebek geldiğini görüyoruz. Rus kıyafetleri giymiş gibi görünen bebek hemen akıllara Hopper'dan bir mesaj mı acaba dedirtiyor. Ama Creel House teaserındaki bebeklere de benziyor. Amerika ordusu Byers'ların evine giriyor. Çölde gizemli bir kapı görünüyor. Arada siyah takım elbiseli iki adam bir kafeye bakıyorlar. İlk bakışta siyah giyen adamları andırıyorlar. Çöldeki askeri araçlar görünüyor. Büyük bir patlama oluyor ve fragman sona eriyor. Son yayınlanan fotoğraflarda ise Joyce'un Hopper'ı kurtarmaya gittiği görünüyor. Diğer yeni karakterleri de görüyoruz. Robin ve Nancy'nin görüntüsü ise zamanda yolculuk teorisini adeta destekliyor. Victor Creel görünüşte ailesini öldürdükten sonra 1950'lerden beri Penhurst Akıl Hastanesi'nde tutuluyor. Bu yüzden Nancy ve Robin'in onu hastanede ziyaret etmek için 50'li yıllara geri gitmiş olmaları mümkün. Nancy ve Robin'in imajındaki tuhaflık, diğer fragmanlarda ve tanıtım resimlerinde tipik 1980'lerin modasına uymayan kıyafetler giymeleri, daha da garip olanı Nancy ve Robin'in ziyaretçi etiketlerinin üzerinde sahte isimler olması. Her detay zamanda yolculuğa daha da yaklaştırıyor. Ben 3. sezon bittiğinden beri yıllardır merakla bekliyorum diziyi. Daha karanlık bir tonu olacağı çok belli. Ama zamanda yolculuk konsepti de olursa tadından yenmez. Umarım bu kadar beklediğimize değecek bir sezon olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.